Bir akşam vakti şehrin en gözde restoranlarından birinde oturuyorsunuz. Yan masada bir çift var. Kadın Instagram'da görmüş olabileceğiniz türden. Kusursuz bir makyaj, marka kıyafetler ve çanta, pırıl pırıl takılar. Adam kendinden emin, özgüvenli bir sesle konuşuyor. Garson onu adıyla tanıyor. Sürekli gülüyor, fotoğraf çekiyorlar. Hayat onlar için sanki bir şölen gibi. Ve siz belki de yıpratıcı bir hafta sonunda iyice yoruldunuz. Belki de ilişkinizde tuhaf bir gerginlik var. Belki hayatınızın o kadar parlak olmadığını düşünüyorsunuz. Ve o anda içinizden acı bir ses fısıldıyor. Neden herkes bu kadar mutlu? Ben nerede yanlış yapıyorum? Ben Mustafa Çay. Bugün rahatsız edici gerçeklerle yüzleşeceğiz. Neden empati yoksunu, manipülatif, ben merkezci insanları ki biz onlara genellikle narsist diyoruz, bizden daha mutlu gibi görünüyorlar? Neden o toksik ilişkilerdeki insanlar sosyal medyada çok mutlu paylaşımlar yapıyor? Ve neden biz onca doğru şey yaptığımız halde kendimizi hep eksik, hep yetersiz hissediyoruz? Bugün bu illüzyonun perdesini aralayacak ve o ışıltılı sahnedeki kostümlerin arkasında nelerin gizlendiğini birlikte keşfedeceğiz. Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. Mutluluk kelimesi farklı insanlar için farklı şeyler ifade eder. Bu aynı kelimeyi kullanmamıza rağmen tamamen farklı dillerde konuşuyor olmak gibidir. Sağlıklı bir insan için mutluluk ormandaki bir ağaç gibidir. Kökler derinlere iner. Sevgi, anlam, bağlantı, iç huzur vardır. Dallar gökyüzüne uzanır. Başarılar, anılar, paylaşılan kahkahalar. Bazen fırtınalar kopar, yapraklar dökülür ama ağaç ayakta kalır çünkü temeli sağlamdır. Bu mutluluk sessizdir, sürdürülebilirdir ve kimsenin alkışına ihtiyacı yoktur. Ama narsist için mutluluk bambaşka bir şeydir. Onun mutluluğu bir film seti dekoru gibidir. Karşıdan baktığınızda görkemli bir saray görürsünüz. Sütunlar, altın kapılar, büyüleyici bir cephe. Ama arkasına geçtiğinizde sadece ahşap çıtalar ve boş bir avlu vardır. Narsistin mutluluğu içsel değil, dışsaldır. O mutluluğu hissetmez, mutluluğu sergiler. Bu yüzden sosyal medyada o kadar çok mutlu görünürler. Çünkü onlar için mutluluk bir durum değil, bir performanstır. Her paylaşım bir sahne, her selfie bir maske, her paylaşılan hikaye övgü almak için atılmış bir oltadır. Peki narsistler neden durmaksızın bu performansı sürdürmek zorundadır? Çünkü içlerinde devasa bir boşluk vardır. Bunu bir okyanusun derin karanlığı olarak hayal edin. Narsistin iç dünyası derin, karanlık ve dinmeyen dalgalarla dolu bir okyanus gibidir. Bu okyanusun ortasında küçük bir sal vardır ve narsist o salın üzerinde boğulmamak için sürekli çırpınır durur. O sal nedir? Dış onay, beğeni, hayranlık ve kontrolden oluşur. Sağlıklı bireyler zor zamanlarda kendi içlerine dönebilir. Meditasyon yapar, sevdikleriyle konuşur, kitap okur, doğada yürürler. Çünkü içlerinde bir liman vardır. Ama narsistin böyle bir limanı yoktur. Onun için yalnız kalmak, okyanus dalgalarının altında kaybolmak demektir. Bu yüzden sürekli hareket halindedirler. Sürekli yeni bir ilişki, yeni bir macera, yeni bir yüksek an peşindedirler. Buna dopamin bağımlılığı diyoruz. Tıpkı bir madde bağımlısı gibi. Her seferinde daha fazla uyarıcıya ihtiyaç duyar. Bugün lüks bir tatil, yarın yeni bir macera, öbür gün birinin hayatını mahvetmek gibi şeyler. Çünkü o yükseklik hissi geçtiğinde içlerindeki boşluk yeniden açılır. Siz yan masada onların o coşkulu halini görürsünüz ama görmediğiniz şey o akşam sona erdiğinde arabaya binip kapıyı kapattıklarında başlayan o derin sessizliktir. İşte narsist o sessizlikten ölümüne korkar. Sosyal medya çağında yaşıyoruz ve bu da narsistler için bir altın çağdır. Eskiden mutluluğunuzu kanıtlamak için sadece komşunuza gösteriş yapmanız yeterliydi. Şimdi ise dış dünyaya bunu gösterebiliyorsunuz rahatlıkla. Ve narsistler bu araçları kullanmada ustaların ustasıdır. Onların sosyal medya hesapları özenle seçilmiş fotoğraflarla doludur. Her kare titizlikle çekilmiş, her gülümseme prova edilmiştir. O fotoğraf çekilmeden önceki tartışmayı, sonraki soğuk sessizliği, o anın dışındaki gerçek hayatı kimse görmez. Narsistler için ilişkiler bir vitrin düzenlemesidir. Önemli olan içerideki mutluluk değil, dışarıdan nasıl göründüğüdür. Bu yüzden
O restorandaki çift belki de tam o sabah korkunç bir kavga etmiş olabilir. Ama o akşam Instagram'da paylaşılan fotoğrafın altında hayatımın aşkı yazacaklardır. Çünkü onlar için önemli olan gerçek değil, algıdır. Şimdi o restorandaki çifte tekrar geri dönelim. Diyelim ki kadın gerçekten narsist bir partnerle birlikte. İlişkinin başında her şey mükemmeldi. Hediyeler, romantik sözler, jestler, hayranlık. Kadın kendini bir peri masalının içinde hissetti. Ama belki de zamanla peri masalı bir kabusa dönüştü. Eleştiriler başladı. Bu elbise sana hiç yakışmamış. Arkadaşların seni kötü etkiliyor. Eski sevgilin seni boşuna terk etmemiş gibi şeyler. Kadın kendini sürekli kanıtlamaya çalışmaya başlıyor ve ne zaman yorulsa narsist yine o eski büyüyü yapıyor. Bir buket çiçek, romantik bir akşam yemeği, seni seviyorum sözleri. Buna aralıklı pekiştirme diyoruz. Kadın belki yarın her şey düzelir umuduyla kalıyor. O restoranda, Instagram paylaşımında o gülümseyen çifte gördüğümüz şey aslında bir altın kafestir. Dışarıdan ışıltılı, içeriden boğucu. Evet, onlar mutlu görünüyorlar. Sosyal medyada mükemmel bir hayat sergiliyorlar. Ama görünüş gerçekliğin en büyük düşmanıdır. Narsistin mutluluğu bir sabun köpüğü gibidir. Uzaktan göz kamaştırıcı, ışığı yansıtıyor, renkli ve büyük ama dokunduğunuzda patlıyor ve elinizde sadece bir boşluk kalıyor. Fakat gerçekte mutluluk bir taş duvar gibidir. Gösterişsiz, sade, yavaş yavaş örülmüş. Fırtınalar koptuğunda duvar ayakta kalır. Çünkü o duvar sahte onaylar üzerine değil, gerçek bağlar üzerine inşa edilmiştir. Kendinize şunu sorun. O parlak, sahte, performansa dayalı mutluluk için vicdanınızdan, iç huzurunuzdan, gerçek ilişkilerinizden vazgeçmeye değer mi? O spotlar söndüğünde, alkışlar bittiğinde geriye ne kalacak? Bu yüzden yan masadaki çifti izlemeyi bırakın. Kendi masanızdaki sıcaklığı hissedin. Belki o kadar parlak değilsiniz ama gerçeksiniz. Ve bu dünyada gerçek olmak parlak görünmekten çok daha değerlidir.